Değerli arkadaşlar, Kripto Analist kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Luna videosuyla yine birlikteyiz. Videomuzda her iki Luna'yı da son 24 saatteki grafiksel hareketleriyle değerlendireceğiz. Yine piyasaya vermiş oldukları piyasa genel durumuna karşı hareketleri de bakacağız arkadaşlar. Bunun haricinde Luna mucidi Devon hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nden şahsi bir kişi tarafından mahkemeye verildi. Biliyorsunuz hakkında yine bir takım hukuki süreçler devam ediyordu kurumsal anlamda. Ancak şu anda şahsi bir yatırımcı kendisinin zarara uğratıldığını öne sürerek Devon'u mahkemeye verdi. Bu da yeni bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Buna bakacağız. Ve yine Devon şaşırtan tahminlerde bulundu. Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce sizden ricam kanala destek olmak adına kanalımıza abone olmanız, yine videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarsınız. Şimdiden ilgi, alaka ve destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde eski Luna yani Terra Classic Lunce ile başlayalım. 4.054 ile şu anda an itibariyle piyasada işlem görüyor. Son 24 saatte %7.79'luk bir değer kaybı var. Hacim son 24 saate göre %34.10 artarak hacmin market değerine oranını %24 olarak gerçekleştirdi. An itibariyle de market değeri arkadaşlar 353 milyon 271 bin 321'e kadar geriledi. Lunce'de biliyorsunuz iki tane oylama yapıldı yakım konusuyla. Bir tanesi otomatik yakım, diğeri de %35'lik büyük yakım. Bunlar bildiğiniz gibi olumlu sonuçlandı ve yakım yapılması kararı alındı. Bu kararın ardından yönetimin onayına sunuldu. Bu yönetim en kısa zamanda bunları arkadaşlar onaylar diye tahmin ediyoruz ve sonrasında da bu yakımlar gerçekleştirilir ve tabi bu yakımlar ciddi anlamda gerilemiş olan Terra Classic Lunce'nin fiyatını umarız yukarıya doğru arttırır diye bekliyoruz. Özellikle Lunce yatırımcıları için. Luna tarafına bakarsak yeni proje ciddi anlamda çok büyük bir çöküş yaşıyor arkadaşlar. Son 24 saatte %25.12 değer kaybı ile 1.69 dolar seviyesinden işlem görüyor. Sabah saatlerinde 2 dolar civarındaydı. Ancak geçtiğimiz birkaç saat içerisinde ciddi anlamda geriledi ve 1.69'lara kadar şu anda gerilemiş durumda. Hacim %19.66'lık bir artışla bizleri karşılıyor ve hacmin market değerine oranı %85. Normalde olması gereken değerin arkadaşlar 6-7 katı civarında ve market değeri 210 milyon 791 bin 960'a kadar geriledi. An itibariyle Terra Luna'nın market değeri arkadaşlar Lunce'nin market değerinin çok altında kalmaya başladı. Yani bildiğiniz gibi 1 milyar adet sürüm olacaktı ve geçtiğimiz günlerde bu 1 milyar adet sürüm daha arttı. 1 milyar 4 milyona şu anda çıktı ve max supply için daha önce 1 milyar sınırı vardı ama o da şu anda sınırsız olarak gözüküyor. Bu da Luna'nın ikinci bir Lunce vakası olarak karşımıza mı çıkacak endişelerini yatırımcı da arttırıyor. Baktığımız zaman arkadaşlar bakın çok keskin düşüşler var. Bu düşüşler daha nereye kadar devam edecek inanın bilinmiyor ve Devon ve ekibinde bu Terra 2.0 projesini arkasında yeterli arkadaşlar duramıyor gibi bir izlenim oluşturuyor. Piyasanın genel durumu da tabii çok kötü durumda. Bitcoin %12.97'lik bir değer kaybı yaşadı son 24 saatte ve 17.962 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ethereum'da düne göre %16.17 değer kaybıyla 1000 doların altına indi arkadaşlar. An itibariyle 910 dolardan işlem görüyor. Son bir haftadır Bitcoin %37.37, Ethereum'da %40 değer kaybetti ve tabi bu altcoin'lere ciddi anlamda yansıyor. Bu %40'lık değer kaybı major coin'leri de yine %40 hatta %45'lere kadar değer kaybına neden oldu ve çok ciddi anlamda bir ayı sezonunun yaşandığını görebiliyoruz arkadaşlar. Durum genel olarak bu şekilde ve piyasada ciddi bir arkadaşlar geri çekilmeler ve satış baskıları var. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bu Amerikan Merkez Bankası Fed faiz kararı artırımı almasından sonra 175 puan faiz artırımından sonra zaten gerilemekte olan bu kripto para piyasası daha da allak bullak oldu ve daha nereye kadar bu şekilde gerileme devam edecek inanın
kestirilemiyor, bilinemiyor. Ümit edelim en kısa zamanda sonlansın diyelim. Evet, özellikle yatırımcılar şu anda tedirgin ve endişeli. Tabi alttan alıp işte maliyet düşürmek konusu var ama şu anda artık alttan ala arkadaşlar dibinin dibine doğru gidildiğini görebiliyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde nelerle karşılaşacağız. Gelelim diğer önemli konuya. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Luna mucidi dava edilmişti. Genel anlamıyla Terra Luna gerek Güney Kore'de gerekse Secin baskıları vardı biliyorsunuz Amerika'da. Ve Terra grubunun üzerine gidiliyordu. Ama şu anda şaşırtan bir gelişme var. Luna kurucusu Duvon ABD'de şahsi olarak mahkemeye verildi. Terra'nın başarısız olmasının ardından arkadaşlar yasal gözlem altında olduğunu biliyoruz Duvon'un. ABD eyaleti Illinois'ten bir kişi yasaları ihlal ettiğini öne sürerek Duvon'u mahkemeye verdi. Şahsi olarak Terraform Labs kurucusu Duvon ve Luna Foundation Guard LFG oluşturulan birkaç VC firmasına sanıkların federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği ve yatırımcıları yanlış yönlendirdiği iddiasıyla dava açıldı şahıs tarafından. Davacı Nick Patterson, Cuma günü Kaliforniya'nın kuzey bölgesinde bir jüri duruşmasından kaynaklanan zararları ve ihtiyati ve cezai ücretleri telafi etme umuduyla toplu dava statüsü isteyen bir dava açtı. Patterson sanıklara karşı hem Kaliforniya eyaleti hem de federal yasaların ihlal edildiğini belirtiyor. Luna ve UST algoritmik mekanizmasını yitirdikten sonra biliyorsunuz geçtiğimiz ay dramatik bir şekilde çöküşe uğramıştı. Luna'yı yeniden başlatma girişimi şimdiye kadar yatırımcıları projeye geri dönmesini sağlayamadı. Özellikle Twitter'dan ekran görüntüleri içeren dosyalama, Von'dan ve UST'nin depegging riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia eden diğer taraflara yönelik küçümseyen tepkilerden yoğun bir şekilde alıntılar yaptı arkadaşlar. Terraform Labs ve Duvon ek olarak davalılar projeyle ilişkili girişim firmalarını da aynı zamanda şikayet etti. Bu durum gerçekten çok olumsuz. Artık o işler tamamen kontrolden çıkıyor gibi duruyor. Yani gerek Terra'nın şirket ve kurumsal olarak bu çöküşle ilgili yeterli savunmayı yapamaması, gerekli hareketleri oluşturamaması nedeniyle artık Duvon'un da kaçacak yeri kalmadı. Kişiler ve yatırımda zarar eden kişiler Duvon'u direkt hedef alarak direkt şahsını dava ediyor. Buradaki tabii şahsın dava edilmesi olayın tamamen dolandırıcılığa odaklı olduğunu gösteriyor. Çünkü kurumların bir takım tüzükleri ve prosedürleri var ama Duvon'un şahsi olarak bir takım yapmış olduğu hatalar veya bilinçli yaptığı şeyler şahsını da bağlayacak ve olayda tamamen kişisel olarak dönmesi olayın dolandırıcılığa doğru gittiğini dönük izlenimler uyandırıyor arkadaşlar. Bekleyelim, görelim, bakalım kanunen ne gibi bir sonuç çıkacak ama Amerikan yasalarının çok bu gibi konularda sert olduğunu ve en ufak iddiayı ciddi anlamda hiçbir baskı altında kalmadan sonuçlandırdığını geçtiğimiz dönemde birçok coin'de de yaşamıştık, duymuştuk arkadaşlar. Durum bu şekilde, bakacağız, göreceğiz arkadaşlar. Tabii bu kendisiyle ilgili bu mahkemeler devam ederken oldukça sakin tavırlarıyla arkadaşlar dikkat çekiyor Von. Biliyorsunuz kendisi işte bu Terra 2.0 ile kurtarma planı açıklasa da bu planda şu anda görüyoruz günden güne yani değer kaybından da belli olduğu gibi bu da bir fiyaskoyla sonuçlanacak gibi duruyor. Buna rağmen Duvon çıkıyor, şaşırtan tahminde bulunuyor ve mahkeme kararının hemen ardından Von yine bu hemen çok uzun bir ara geçmeden alaycı bir çöküş yorumunda bulundu. Twitter sırasında Bitcoin 20.000 doların altında işlem görüyor. Luna kurucusu yüklü miktarda Bitcoin satan biri olarak çöküşü ders olarak görüyorum diyor arkadaşlar. Yani bu saldırılara karşı daha güçlü ve daha dayanıklı sistemler oluşturun diyor. Görmek istediğiniz değişimin kendisi olun. Kripto paralar için geçen
çıkarılacak çok önemli dersler var diyor. Yani benim yaptığım olaylar ve bu olaylar ve bu çöküşler arkadaş ders olsun diyor. Tabi burada ders olsun ama ciddi anlamda para kaybeden kişilerin paraları neden hani bu haksız yere bazı kişilerin için ders olsun. Tamam, kayıp oldu ama bunu da bir dalga geçer gibi yorumlaması gerçekten tepki alıyor arkadaşlar. Ron'un DeFi piyasası hakkında da söyledikleri oldu. Teknolojinin yararları hakkında konuşan Luna kurucusu insanların çöküşlere rağmen inançlı olması gerektiğini söyledi. Bu da tabi ilginç bir çıkış. Yani kaybetseniz de projelere güvenin diyor. Niye, nasıl, niçin güvenilmesi gerektiği ile ilgili bilgi vermiyor. Hani bir altını dolduramayacak, inanın diyor, inanın düzelir demeye getiriyor. Gerçekten şaşırtıcı ve ilginç açıklamalar olarak ben şahsen yani bir anlam veremiyorum. Umarım siz de yorumlarda bu konu hakkında düşüncelerinizi belirtirseniz ortak bir düşünce birliğine varmış oluruz arkadaşlar. DeFi devlet destekli şiddete karşı, finansal egemenliğe karşı protesto ediyor. Volatilite inananların bu egemenliği elde etmek için ödediği bir bedeldir diyor yine. Tavsiyeler bu inançları geçersiz kılmamalı diyor. Dolayısıyla artık hani olayı tamamen yani ciddiyetten uzaklaştırmaya devam ediyor diyebiliriz Von. Bekleyelim bakalım bu mahkeme sonuçları nereye varacak. Tabi bu arada yatırımcılar arkadaşlar, hani biz burada verdiğimiz bilgilerin hiçbiri kesinlikle yatırım tavsiyesi olmamakla beraber genel durumu hani değerlendiriyoruz. Yeni girecek arkadaşların hani biz belli bir süre stabil hale gelebileceğini falan öngörüyorduk ama yani aradan bir ay geçti. Hacmin market değerinin oranı %85 ve satış baskıları geliyor. Böyle bir coin'de arkadaşlar girecek olan arkadaşlar kumara dönük hareketlerde bulunur diye ben düşünüyorum. Lütfen biraz daha sabırlı ve dikkatli, hatta yeni giren ve bu konu hakkında bilgisi olmayan kişilerin bundan bir süre uzak kalması gerekir diye düşünüyorum. Şahsi yorumumdur. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Launch için kaybı uğrayan arkadaşların da zaten hani çok ciddi anlamda büyük kayıplar var. Bekleyelim bu hukuki süreçlerin sonunda eğer Von ve ekip arkadaşlar bu durumdan hani uzaklaştırılırsa belki hani bu konudaki mühendislik altyapısı ve işte bu bilgisayarlar sistemleriyle ilgili uzmanlıklarıyla Terra belki bir çıkış yolu bulabilir. Zaten dibinin dibinde olan bir fiyat. Yani bu saatten sonra %99.9'u kaybedilmiş bir parada geri kalan %0.1'inde kaybedilmesi sizlere çok büyük bir zarar vermez diye düşünüyorum. Bir süre daha bu hukuki süreçlerin bitmesinin beklemenizin daha yararlı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Durumlar genel olarak böyle. Bekleyeceğiz, göreceğiz neler olacak. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. İşinize yarayacak bilgiler içermiştir. Kanala abone olursanız bizleri memnun edersiniz. Yine videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.